Ben kahvelere fısıldayan bir kişiyim. Kahveleri seven birisiyim. Bütün iş sevgiyle başlıyor, sevgiyle bitiyor. Today we are in Eminönü Minas Kahve, one of the best coffee shops in Istanbul. This place is located in the Eminönü district of the European side of Istanbul. It's very close to the Egyptian Bazaar and Blue Mosque. Minas Kahve has been selling Turkish and international coffees in the same shop for 80 years. Mr. Gürbüz, who has been working in this shop for many years, will tell us about Turkish coffee. Kuru kahveci oluşu aşağı yukarı 80 yıl. 80 yıl. Ben de burada 40 yıldan beri hizmet etmekteyim yani. 40 yıldan beri. Türk kahvesi mercimek tanesi gibi yeşil olarak buraya gelir. Yeşil olarak buraya gelir. Bunu kavurma makinesinde, makinenin tonajı fazla olmayacak aslında. Şimdi 2 çuvallık 120 kiloluk makineler var ama bu 120 makinelerde 110 kilo atarsan kavurması daha iyi olur. Neden? Kahveyi sıkmayacaksın. Kahve kavrulurken içerisinde lambada dansı yapsın. Oynasın. Çiğ kahve 120 kilo olarak alır makine ama içerisinde dans etmesi lazım. Kavrulduğu zaman şişme yapar kahve. Ama bırak onun için rahatça şişsin. Bizim bu şimdi göreceğin makinede 40 kiloluk kapasiteli olan makinede biz 35 kilo kahve kavuruyoruz. Ağır ağır kavrulduğu için damak zevki buradan ileri geliyor. Brezilya cinsi kahve normalde kullanılır. 17-18 elek. Bütün olay Türk kahvesinin amacı kavurma şeklidir. Makinede kavurma şeklidir. Daha doğrusu işini severek yaparsan, sevgiyle yaparsan, sevgini aşılarsan, kahvelere fısıldayan bir insan olursan o zaman o kahveyi Türk kahvesi olarak yaparsın, kavurursun. Mesela Trakya bölgesi bir gömlek koyu alır kahveyi. İstanbul bölgesi orta alır. Türkiye'mizde bölge bölge bunlar çok değişir. Nasıl değişir? Eskiden 40 yıllık burada ömrümde Anadolu'da hayvansal ürün yani süt olduğu için onun kremasından, kaymağından kahvenin içine veya tereyağından atarlardı. Hem parlak olsun hem de kahve hemen o kokuyu çeker. Çektikten sonra kahve makinesinde çekerken o kahve yağlı gibi olur. Ama orijinal yağ yani katkı maddesi yok. Direkt hayvansal ürün yani. Kimyasal madde yok. Neden? Kahve köpürsün diye. Ama biz bunu mesleğimiz, işimiz olduğu için, insanları da çok sevdiğimiz için, insanların damak zevkine göre Türk kahvesini yapıyoruz. Şimdi canım bu gördüğün kahve kavurma makinesi. Bunu da aşağı yukarı şu gördüğün makine 3 aşağı 5 yukarı 80 belki 85 de olabilir yani. 85 yıllık makine. Şu gördüğün makine. Ama ne var? Dönem dönem tabii rektifiye olmuş yani. Tamam mı? Bu makinenin çiğ kahve yani Türk kahvesi attığımız zaman bunun kapasitesi 40 kilodur. Ama 35 kiloda attığın zaman kahve çiğken 40 kilo olarak alır. Ama kavrulduğu zaman şişiyor ya kahve. Şiştiği için hem zaten fire verir yani, tamam mı kahve, çiğ kahve. Şiştiği zaman bu içeride rahatça hareket etsin, tamam mı? Yani bizde şu gördüğün şöyle bu şekilde bakarız makinede kahvenin kavrulma şekline. Bir de şu gördüğün camakenden de bu yanmaz camdır. Camdan da zaten kahve kavrulurken görüyoruz. Ama ne var? Bütün her şey kalbimiz. Kalbimiz diyor ki tamam diyor bu kahveyi kavurdu çıkart bunu. Bu kahve kavrulduktan sonra bu şekilde kapağı açıyoruz. Kahveyi bu havuza alıyoruz. Bu gördüğün havuzda alttan hem aspiratör var vakum gibi çeken şu gördüğün boru motor vasıtasıyla şu gördüğün kollar da bu şekilde dönme yapar. Hem alttan aspiratör üflüyor hem de bu kol bu şekil dönüyor. Yani burada kahve soğuyor. Kaç dakika? Yarım saat değil. 5 dakika. 5 dakikanın en fazla yani öyle kabul et. 5 dakika soğar. Ondan sonra kavrulmuş kahve istiyorlarsa paketliyoruz. 10 kilo, 5 kilo. Pakette servis arabalarına koyuyoruz. Piyasaya da servis olarak kuru yemişlere satıyoruz. Bu gördüğün makine. Ne ağzı var ne dili. Senden ne ekmek ister ne su ister ama onu böyle seveceksin.
Bunu seveceksin. Neden? Senin bak sana bir nevi ekmek veriyor, sana kahve kavuruyor. Böyle seveceksin, bunu seveceksin. Yani sevgini ilan edeceksin. Bunun ne beyni var, ne kalbi, ne yüreği ama sen seveceksin. Neden? Bunun karşılığında ekmek yiyorsun. In Greece, Turkish coffee was formerly referred to simply as Turkish, but political tension with Turkey in the 1960s led to the political euphemism Greek coffee, which became even more popular after the Turkish invasion of Cyprus. In Greek-Turkish relations at all levels became strained. Turkish coffee became Greek coffee. Şimdi Türk kahvesi olarak yani Yunanlıların Kıbrıs kahvesi olsun, Yunan kahvesi olsun rengi açık olur. Light gibi olur yani. Onlar kendine göre onu benimsemiştir. Damak zevki, bütün olay damak zevkidir. Onlar kendine göre Yunan kahvesi demiştir ama onların Yunan kahvesi dediğim gibi sarımtırak bir renktir yani. Açık olarak yaptığımız zaman bu hamile bayanların kahve zevkini kırmak için light kahve diyoruz biz ona. O kahve mideyi yormaz. Kesinlikle yormaz yani. Hani bir nevi light, hafif kahve yani anlamında. Bunu mide sorunu yaşayan vatandaşların, hamile bayanların tercih ettiği bir kahvedir. Evet. Ama içilir mi? Gayet güzel içilir. Türk kahvesinin pişirmesi nasıl olur? Kısık ateşte normal cezvenin hacmi ufak olduğu için bir fincan soğuk su normalde koyuyorsun. Ona göre kahvesini bir kaşık, tatlı kaşığı kahvesini koy. Şekerli veya şekersiz olacak. O hacim ufak olduğu için ısınması çabuk olur. Köpürmeye başladığı zaman kahve sadece köpüğünü alacaksın fincan içine. Tekrardan kısık ateşte tutacaksın. O geri kalan tekrardan köpürmeye başlasın. Ondan sonra kahve hem köpüklü olur. O kahveyi o kahve haline getirmek için şu gördüğün 2 tane makineden faydalanacaksın. Eskiden bu makineler yokmuş mesela zamanda. Kalburda kavuruyorlarmış kahveyi. Odun ateşinde kavuruyorlarmış. Öyle kabul et. Şimdi şu makinenin motor gücü çift trafolu. Tamam mı? Hani tek motorlu değil yani. Motor gücü var yani. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyin başı Bismillahirrahmanirrahim. Şunu açtım. Şunu açtım. 2 defa. Şu makinenin içinde 2 tane şunun gibi silindir taş var. Silindir. Bak taştan birbirine sürtüyor. Diyor ki aç beni diyor, aç. Ses kesildi. Gördün mü? Yani taşlar diyor ki beni sıkma. Ben diyor kahveyi Türk kahvesi gibi ince çekeyim, renginde çekeyim. Yani koyu olmasın, acılık vermesin yani. Şimdi şu yoldan çubuğu kaldırıyoruz. Taşların arasına kahve çekirdekleri düşüyor. 2 taşın arasına. Taşlar döndükçe kahveyi öğütüyor. Taşın olması sağlık açısından da iyi, değirmen için de iyi. Taş değirmen. Bu taşlar İzmir'in Efes kazası ya da ilçesindeki taştır, meşhur taşlardır. Kahve değirmen taşı, oradan geliyor. Şu güzelliği içine görebilir misin? Bu nedir? İşte bir emektir. Nasıl emek? Sevginin emeği. Saygının emeği. Buram buram. Şimdi bak, burası kapalı. Şimdi istiyorsun ki burası duman gibi olsun değil mi? Şu gördüğün direksiyona biraz sıkma yaparsın. Hafif. Bak, iyi kötü dumanın çıktığını görürsün. Bu duman nedir? Sigara dumanı değil. Kahve dumanıdır. İşte derler ya, bir fincan kahvenin 40 lira var. Şimdi esnaf olarak, usta olarak benim sloganım önce sevgi, saygı, hürmet. Kahve içmek harikalar diyarı bir şeydir. Sana böyle söyleyeyim yani. Dünyanın 9. halkası varsa de ki 10. halkası da kahvemiş. Bu kadar yani. Turkish coffee is sold in many touristic places by making it on embers. Cold water, coffee, and optional sugar are mixed in copper coffee pot and cooked slowly over embers. The bubbling coffee is then transferred to the cup. Turkish coffee is served, of course, with Turkish delight. After the coffee shop, we decided to came to
taste actually Turkish coffee. As you can see, Turkish coffee served with water and Turkish delight. And now I'm going to taste it for you. And with the Turkish delight. It's just perfect.